Arkadaşlar merhaba, videoya hoş geldiniz. Yine bu videoda küçük bir örnekle devam edeceğiz. Küçük bir problem için arena sistemi oluşturacağız. Hemen gridlerimi ben yine aktifleştirdikten sonra size şöyle soruyu göstereyim. Sorudan anladığımız üzere bir işletme var ve iki farklı tip parça üretiyor. A parçası ve B parçası olmak üzere. Geliş arası süreleri ve işlem süreleri tabloda verilmiş istatistikleri. Buna göre bizden istedikleri var. Üretilen toplam parça dedi. A ve B parçalarından üretilen miktarlar, sistemden çıkışlar arası süreler, sistemde geçen süre. Ne yapacağız? Anladığımız kadarıyla iki adet parça girişi olacak. Bir proses işlemimiz olacak ve bundan sonra prosesten sonra parçalarımız sistemi terk edecek. Çok basit bir sistem aslında. Ama biz sistemi tabii ki oluştururken bizden istenenleri göz önünde bulunduraraktan istatistiklerimizi tutmak için farklı modüller, daha doğrusu record modülleri anlaşıldığı üzere kullanacağız. O zaman hemen şuradan Basic Process modüllerimizi açarak başlayalım. 2 adet create alarak başlayabilirim. İlk create'imiz A parçası için hemen doldurmaya başlayalım. Buna tabii Türkçe karakter kullanmaya özen gösteriyoruz. A parçası girişi diyelim. Entity'miz entity 1 olarak kalsın. Bize geliş istatistiğimizi A parçası için x7 olarak vermiş. Bir zaman birimimizi dakika olarak kabul ediyoruz. Exponential değerimiz 7 olmak üzere. Tamam diyoruz. Create 2'yi de B parçası için yapalım. B parçası gelişi diyelim. Bu tabi entity type'ımızı değiştirelim. Entity 2 olsun. Zaman birimimiz dakika ve bize parça 2 için verdiği geliş süresi exponential 10 olarak vermiş. Yani değerimiz 10. Tamam diyoruz. Daha sonra proseste bir işlem görecek bunlar biliyoruz. Proses işlemimizi koyuyoruz ve proses işlemimizden sonra tabii ki sistemi terk edecekler. Bir dispozumuz olacak burada. Şimdi bizden istenenler neler arkadaşlar? Bunlara bir bakalım. Ve gezen birimlerimize yüklememiz gereken özelliklerimiz neler? Bunlara bakalım. İlk önce bize işlem sürelerini vermiş. A ve B parçası için ayrı ayrı işlem süreleri vermiş. Bu işlem sürelerini biz tabii ki gezen birimlerimize yükleyeceğiz. Bunlar için o zaman hemen bir adet A parçası için bir adet de B parçası için assign modülü atayalım arkadaşlar. Bu aradaki bağlantıları daha sonra yapacağız. A parçası için özellik atamalarını yapalım. Buraya bunun ismine A parçası atamaları diyebilirim. Evet, ilk özelliğimiz, ilk attribute'imiz ne olsun? Arkadaşlar bakın soruda bizden zaten sistemde geçen süreyi de istiyor. Sistemden çıkışlar arası süreyi istiyor. Sistemde geçen sürelerini zaten bizim bulabilmemiz için bu sisteme giren parçaların giriş anını kayıt altına almamız lazım. O yüzden ilk attribute bir özelliğimize time now atayarak geliş anının istatistiğini tutturabiliriz. İkinci istatistiğimiz ne olacak peki? İkinci özelliğimiz yine attribute ikimiz bize verdiği işlem süresi olacak. Yani A parçasının işlem süresini A parçasına yüklemiş olacağız. Normal 8'e 2 olarak vermiş. Normal 8'e 2 olarak yazıyorum. Tamam dedim. Biz bunları başka atamamız gereken bir şey yok ama sistemde gözlemlerken ayırt edebilmek açısından ne yapalım? Birer tane bunlara entity picture atayalım. Mesela biz A parçası ile B parçasının renklerini ayıralım. Görme açısından. Bakalım tamam. Bu sarı top olsun. Diğerini de kırmızı top yapalım. Yellow ball. A parçası için. Evet. Burada
Türkçe karakter kullanmamaya özen gösteriyoruz. Atamaları değil, atamaları olarak yazacağız. Yoksa zaten hata verecek. B parçası atamalarını yapalım. Bunun adı da B parçası atamaları diyelim. Yine İngilizce karakterler kullanarak. Yine ilk attribute'im ne olacak arkadaşlar? Time now yazacağım ve sisteme giriş anının tutulmasını sağlayacağım. İkinci attribute'im arkadaşlar, işlem süresi istatistiği olacak. Uniform 3'e 9 olarak verilmiş. Bunu da yazıyorum. Tamam dedik. Ne demiştik A parçasına? Sarı top demiştik. B parçasına hemen bir entity picture atayarak kırmızı top diyelim. Nerede kırmızı topumuz? Burada. Red ball dedik. Tamam. Şimdi arkadaşlar proses işleminde bunlar nasıl işlenecek? İşlem sürelerini zaten parçalara atadık. Şu bağlantıları şimdilik yapabiliriz. A parçasını ilk assign modülümüze, B parçasında ikinci assign modülümüze, sonra bunların her ikisini de prosesimize bağlayabiliriz. Proses işleminde yapmamız gerekenler, prosese ilk önce bir isim vermekle başlayalım. Ne diyelim? Bizim prosesimiz neydi? Soruda yazıyor mu bilmiyorum. Evet, torna tezgahıymış. Buna torna tezgahı diyelim. Peki hareket mantığımız ne olacak? Bunu daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Size delay ve release mantığı olması lazım. Çünkü gelen parçayı tutacak, işleyecek ve bırakacak bizim proses modülümüz. Tabii buradan bir kaynak atayacağım. Tek bir kaynağım olacak. Kaynağımızın ismini istersek değiştirebiliriz. Raporlarda yani ayırt edebilmek açısından tornacı diyebiliriz. Yine Türkçe karakter kullanmadan. Ve bizim kaynağımız işlem süresini gelen parçalarımızdan okuyarak parçanın tipine göre değerlendirecek. Bu yüzden yine zaman birimimiz dakika ve expression seçerek expression'ımızda attribute yazarak attribute 1 demiştik biz. Attribute 1 özelliklerine daha doğrusu işlem istatistiklerini atamıştık. Assign 1'de ve Assign 2'de yani A ve B parçası atamalarında attribute 1'e atamıştık. Pardon, attribute 1'e time now'ları girmiştik ve attribute 2'lere de işlem sürelerini atamıştık. Yani bizim proses modülümüz attribute 2 özelliğini okuyarak buradaki işlem istatistiklerine göre bizim işlemimizi yapacak. Daha sonra da sistemi terk edecek ama bizden istenenleri ilk önce bulalım. İlk önce üretilen toplam parça adediyle başlayabiliriz arkadaşlar. Bunun için ihtiyacımız olan modül biliyorsunuz ki record modülü. İlk record modülümüze üretilen parça adedi diyelim. Buna toplam parça adedi diyelim. Çünkü A veya B tipi olup olmadığına bakmaksızın hepsini sayacak. Type'ımız count olacak. Değerimiz de 1 olacak. Tamam diyoruz. Counter name'imizi değiştirebiliriz. Toplam parça adedi olarak yine sayıcımızın ismini. Bizden bir diğer istenen A ve B parçalarından üretilen ayrı ayrı üretilen miktarları istiyor. Yine bir record modülüyle bunu yapabiliriz. Buna da A ve B adetleri diyelim. Type'ımız yine count olacak arkadaşlar ama burada yapmamız gereken ilk record modülünden farklı olarak record into set modülünü seçmek olacak. Çünkü bizim bir counter setimiz olacak ve 2 adet farklı sayacımız olacak bu record modülünün içinde. Sayaçlarımızı buradan atacağız birazdan. Bu 2 adet sayacımızın birisi A parçasını, birisi de B parçasını sayacak. Ve bunları neye göre ayıracak? Hemen entity type seçeceğiz. Çünkü birine entity 1, birine entity 2 dedik. Entity type'a göre ayırmasını istiyoruz.
Buradan arkadaşlar gelip set modülümüzü bulduğunda bizim sistemde atamış olduğumuz counter setlerimiz çıkacak. Bir tane counter setimiz var. Şimdi buradan iki farklı sayacak ekleyeceğiz. Birisi ne olacak? A parçasını sayacak. Diğeri de B parçasını sayacak. Dedik ve ekledik. Bir diğer istenene bakarsak sistemden çıkışlar arası süreleri tutmamızı istiyor. Tamam. Sistemden çıkışlar arası süreyi nasıl tutacağız? Yine record modülü kullanacağız. Bir record modülü daha çekiyorum. Çıkışlar arası süreler diyorum. Arkadaşlar çıkışlar arası süreleri tutarken kullandığımız type mantığı neydi? Time between'di, yani gezen birimlerin arasındaki sürelerin istatistiğini tutacaktı. Tamam diyoruz. Bizden bir diğer istenen ise sistemde geçen süreleri bulmak. Bu yüzden bir record daha alıyorum. Sistemde geçen süre diyorum. Sistemde geçen süre için kullanmamız gereken type, time interval ve biz burada hatırlıyorsunuz A ve B atamalarında attribute 1'lere time now, yani geliş zamanlarını kayıt altına almıştık. Ve bizden yine attribute 1'i okuyarak attribute 1'den itibaren istatistik tutarak sistemde geçen süreleri bizim için tutacak bu modül. Bunların bağlantılarını da yapalım. Dispose için yapmamız gereken hiçbir işlem yoksa ismine isterseniz çıkış diyebilirsiniz. Evet. Bize sistemi çalıştırmamız için belli bir süre verilmemiş. Ama biz buradan yine görmek açısından Run Setup menüsünden Replication Parameters kısmından dayalı zaman birimimizi yine dakika yaparaktan sistemimizi 24 saat için çalıştıralım. Yani bir gün için çalıştırmış olalım. Ya da bu işletme günde 15 saat çalışan bir yer olsun. 15 saat için çalıştıralım. Tamam dedik. Ve simülasyonumuzu başlattık. Başlatamadık. Attribute'lerimizde bir sıkıntı olduğundan bahsediyor. Uniform dağılımı yazamadık mı? Evet, yazamamışız. Uniform'a biz ne demiştik? Uniform 3'e 9 demiştik ama uniform 3 demiş, bırakmışız. Uniform 3'e 9 olarak düzelttim arkadaşlar. Tekrardan başlatıyorum. Biraz da yavaşlatıyorum. Evet, görüyorsunuz sarı ve kırmızı top olarak atamalarımızdan sonra gezen birimlerimizin görüntüleri değişiyor. Torna tezgahında birkaç gezen birimlik arada kuyruklar oluşuyor. Daha sonra da sistemi terk ediyorlar. Şu an 68-70 kadar çıkan parça var. Şurada bu prosesin altında gördüğünüz rakam proseste işlem gören gezen birimle birlikte kuyruktakilerle birlikte toplam gezen birim sayısı. Burada girişlerin altında gördüğünüz rakamlarda şimdiye kadar giren gezen birimlerin sayısını ifade ediyor. Hızlandıralım ve bitirelim. Evet, sonuçları görmek istiyoruz tabii ki. Şimdi arkadaşlar biz zaten modüllerimize birkaç tane biliyorsunuz record modül ekledik.
Bunların tuttuğu istatistikleri görmek için bu sol taraftan raporlar kısmından gelip user specified yani kullanıcı tarafından istenen verileri görmek istersek burada bizden şurada istenen bu 4 maddelik bilgileri göreceğiz. Bakın çıkışlar arası süreleri tutmuş. Ortalama değeri 4.8 olarak. Sistemde geçen süreleri tutmuş. Ortalama süreler 41 dakika olarak. Ve maksimum değerleri de yazıyor. Ve A parçası adedi, B parçası adedi ve toplam parça adedi de burada yazıyor. 102 adet A parçası, 82 adet B parçası üretmişiz. Toplamda da tabii ki 184 tane parça üretmişiz. İleride daha detaylı raporlar istediğimizde, daha detaylı bilgiler istediğimizde bunları da tekrar user specified kısmından zaten belirtmiş olduğumuz için okuyabilecek olacağız. Evet, bugünkü örneğimiz bu kadardı. Teşekkür ederim arkadaşlar.